Merhaba, ben Orkun. Konuğumuz Erhan Oral. Konumuz doğru kordaj ve kordajın tansiyonu. Evet Erhan, serimizin artık kaçıncı videosu bilmiyorum ama bu seri güzel bir seri oldu bence. Raketle ilgili, kordajla ilgili çok fazla bilgi verdik. Erhan bizim tenis otoritemiz. Diğer videoları seyretmeyen için tekrarlıyorum. Lütfen ilk başlangıç tenis raketi seçimi videomuzda Erhan'a uzun uzun bahsediyoruz kim olduğundan. Onu seyredin. Verdiği bilgiler biraz daha değerli olsun sizler için. Çünkü çok fazla biliyorum hani etrafınızdan sizin de şunu al, bunu alma, şu kordaj doğru diyen var. Burada doğru doktoru seçmek önemli olduğunu ben hep söylerim her kategoride. Ama motosiklet kaskı alacaksanız hakikaten bir bilenden dinleyeceksiniz. Öyle her etrafınızdaki arkadaşınızdan değil. Şimdi kordaja geri geliyorum. Kordaj Erhan'ın takıntılı olduğu konulardan biri. Ben bunu çok iyi biliyorum. Hakikaten takım bu konuya. Çok da haklı. Birçok insana göre kordaj önemsiz. Raketine kordajı işte gidiyor mağazadan alıyor. O kordaj belki bir yıldır duruyor. O kordajla gidiyor oynuyor. Veya kordaj kopmuyor mesela veteran tenisçilerde. 2 yıl aynı kordajla güneşte duruyor, çantada duruyor, arabada duruyor, oynuyor. Halbuki kordaj raketin kendisi kadar önemli değil mi? Belki daha önemli veya raket kadar önemli. Ben şöyle adlandırıyorum. Bana göre raketin teli, raketin ruhu. Yani o kadar önemli. Raketin bütün kalitesini ortaya koyan en önemli özelliklerden. Yani o daha önceki videolarda saydığımız işte raketin kafasının büyüklüğü, ağırlığı, dengesi, gribinin tamamlayıcı en önemli aktörü. Şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Otomobil, bu da motoru. Evet. Motor yoksa gitmez. Motor yok. Kötü motor varsa üzerinde o kadar gider. Yani raketin hiçbir anlamı yok. Yani bu tel Gitmiyor, sizin duruyor orada. istediğiniz gibi değilse, yani kişisel tercihinize uygun değilse bu raketin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Evet. O kadar Önemli. büyük fark. Peki şimdi neden bu kadar önemliye gelelim? Neden bu kadar önemli? Kordaj, şimdi bir kordajların materyalleri var. Evet, ondan da Kordajların bahsedelim kısaca. kalınlıkları var. Evet. Kordajların tansiyon var bir de üstüne çekeceğimiz. Aynen, Şimdi aynen. kademe kademe hepsini anlatalım çünkü bence insanların çok merak ettiği ve acayip yanlış bilgi dolaşıyor bununla ilgili. Evet. Ben biliyorum yani tenis kulüplerinde masalarda duran sohbetleri biliyorum. Evet. Bazen duyuyorum, kulak misafiri oluyorum. Hakikaten olağanüstü yanlış bilgi var. Bence burada böyle bir sosyal sorumluluk projesi olsun bu. Evet. İnsanları bu konuda bilinçlendirelim. Hemen kısaca önce raketin tellerinin tiplerinden bahsedelim. Naylon, sentetik gat. Çok az kullanılsa Naylon da en ucuzu zaten. En ucuzu. Sonra sentetik kat. Sentetik gat. Polyester teller. Evet. Natürel bağırsak. Hiç kullanılmasa da şu günlerde kevlar denen bir materyal var. Bir de hibrit teller var. Şöyle. Hibrit teller de genelde multifilament veya polyester telle bağırsak karışımı Şimdi teller. bağırsağı şöyle bir açalım istiyorsan. Evet. Sen geçen gün hani bana dedin ya, Evet. ya dedim inanamadım dedim. Daha yeni ama birkaç gün önce. Evet, birkaç gün önce. Ben oturuyordum ofisimde. Erhan geldi içeri. Dedi ki ya Orkun dedi, oğlum dedi böyle yeni bir bilgi öğrendim. Söylesene öğrendim. Evet. Şimdi ben tel konusunda çok hassasım ve çok araştırmayı da seviyorum bu konuyu. Bağırsak Senden nasıl tel. kaçtıysa bugüne kadar. Evet, bağırsak telin ilk icadı 1875 yılında Erik Babolat Erik tarafından Babolat. yapıldı. Yani Babolat markasının kurucusu ilk esasında 1875. tel markası 1875 yılında olmuş. Ben Zaten kordajı icat Babolat'ın- ediyor adam bildiğim kadarıyla. Bu arada Babolat'ın bunun icatçı olduğunu biliyordum ama bağırsak kordajın olduğunu 1875'e dayandığını yeni öğrenmiştim gerçekten. Ve çok etkilendim yani 1875'te inek adam inventor işte yani. bağırsağından Sıfırdan böyle bir şeyi şeyi üretmiş. üretiyor aynen. Ve bugüne Helal kadar olsun da diyelim. gelmiş. Tebriklerimizi sunalım Erik Evet. Babola'ya. Bu arada rahmetliye. pahalı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi sadece oraya gireceğiz. Şurada Oynayabilirlik fiyatlar ve zaten birazdan göreceğiz. esneklik ve oynayabilirlik süresinin ve tansiyonu korumasının nedeni değil. Yaklaşık 3 inekten bir set tel çıkıyor. Yani ne Ben kadar bağırsak emek. deyince şu sohbetlerde oluyor. Kedi bağırsağı mı falan değil. Değil. İnek bağırsağı bu İnek arada. bağırsağı, evet. İnek veya koyun. Koyun veya inek ama ağırlıklı babola inek kullanıyor galiba. İnek Evet, kullanıyor. evet. Ve Daha pahalı bu arada. İşte 3 inekten çünkü bağırsağın sadece bir bölgesinden çıkıyor. 3 inekten bir tane bağırsak tel çıkıyor arkadaşlar. O yüzden fiyatı evet 169 lira diyor. İşte indirimde 152.99 demiş ama yani bu bile düşünürseniz Bu 3 inek hibrit bu fiyatıyla arada, kıyasladığınızda gayet şey. Bu ne? Ki bu yarısı evet. Yarısı, evet. Yani Bu arada. yarısı onu da bir hibritin ne olduğunu da bir söylesene hemen hızlıca. Şöyle hibrit. göstererek. Burada kullandığımız tel hibrit tel. Ki üzerindeki şöyle- bu değil mi şu anda? Evet, Bu üzerindeki paketin içindeki tel var raketin. birebir bu. Hemen şöyle söyleyeyim. Bunun ana kortajları bağırsak, yatayları da polyester dediğimiz RPM Blast. Evet. Bu arada hemen madem buradan konu açtık. Şu yani.
Evet. Bu kordaj. Yarısı bu. Dikeyler mi bu? Hayır, yataylar. Pardon. bu. Yataylar RPM Blast. Öbürü de bağırsak. Dikey de bağırsak. Dikey. Esasında normalde bunun kullanımı tam tersi bu arada. Yani standart kullanımı bağırsaklar burada oluyor. İşte ben yanda o yüzden oluyor. şaşırdım biraz. Benim kullandığım dikeylerde birçok Kişisel tercihin. Kişisel tercihim. Birçok profesyonel oyuncu bunu dikey kullanıyor. Sebebi şu. His açısından evet daha az dayanıklı oluyor. Bu arada tel daha çabuk kopuyor. Fakat top spin vurduğumuz için dikey tellerin daha fazla hareket ediyor. Ve bu da ekstra bir topa spin vurma özelliğini sağlıyor. Tabii ki dayanıklılıktan feragat ediyor. Yani normalde ben bu teli 5 gün kullanıyorsam, 6 gün kullanıyorsam bir anda 3 güne iniyor bu. Aynen. Ama normalde Evet. sosyal amaçlı veya üst düzey oyuncular da dahil olmak üzere tam tersi şekilde yataylamasına bağırsağı kullanabilir. Tamam. Peki şimdi kalınlıklardan bir bahsedelim. Evet. Üzerlerinde mesela şey yazıyor 1.25, 1.30, 1.35. Bir de Evet. yine gauge var. İşte Evet, 17 gauge. diyor, 16 diyor, Evet. 15 diyor. Gauge. Bu Yine bu biri Amerikan, Aynen. biri milimetre. değil mi? Milimetre. Metrik ve Amerikan sistemi. evet, gauge dediğimiz Amerikan olan 15 ile başlıyor. 15 En L kalın? görürsünüz. 15 15 en kalın. en kalındır. Bu arada Evet, ters gidiyor orada. ters gidiyor. Yani sayı 15 ufaldıkça tel kalınlaşıyor bu Evet. arada. Sayı Böyle bir büyüdükçe de abuk subuk bir olayı var bu Amerikalıların. Ben anlayabilmiş değilim. Evet. Yani niye yani böyle bir ısrar var? Niye mesela 15? Neyse oralara girmeyelim. 15 Girmeyelim. evet. Kafa karıştırıcı bir şey. Yani 15 en kalın tel, Evet. 16'da inceliyor, 17'de iniyor. Rakam büyüdükçe inceliyor. bir de bunların Milimetrede araları tam var. tersi. Milimetre tam tersi. Orada Yani zaten- 1.25 Evet. işte milim kalınlığı, 1.30 daha kalın, 1.35 daha kalın, 1.40 en kalın. Aynen öyle. Bu arada bir de bunların L'lerini görebilirsiniz. Yani 15 L vardır, 16 L vardır, 17 L vardır. Bu da şudur. 15 ile 16'nın arasındakidir o da. Light. Yani 15 L 15 dedi. buçuk yani. 15 buçuk. Kafanız karışmasın diye bu ek bilgi de verdim. Ama bence siz şeye bakın, milimetreye bakın. Değil mi? Milimetre. En temizi. Çünkü biz milimetrik sistemde yaşıyoruz, milimetre. 1.25 milimetre. Mesela bir Amerikalıya bunu anlatsan o da o milimetreyi anlamıyor. Ne demek diyor milimetre? Evet. O gauge'e kafası çocukluğundan beri alışmış. Biz milimetre kullanıyoruz. O yüzden siz 1.25, 1.30 ona bakın. Evet. Şimdi hocam kalınlık neye yarıyor? Yani mesela Çok sen basit. hangi kalınlıkla oynuyorsun? Ben şahsen benim kalınlığım, ben bu teli kullandığım için hibritte bu arada 1.30 RPM'leri kullanıyorum. 1.25'te bağırsakları kullanıyorum. Sebebi şu, tamamen dayanıklıktan dolayı. Evet. 1.30 tel esasında çok kalın değil ama yeterince bağırsak çünkü bunu zaten alıyor elinden. Fakat tansiyonu en uzun süre tutan bağırsak olduğu için ve dikey tellerle ana tel olduğu için ben de bu arada o yüzden kullanıyorum. Çünkü tansiyonu çok daha uzun süre muhafaza ediyor ve topa olan hissimizi çok daha fazla arttırıyor. Şimdi burada Yani- ben yine araya giriyorum çünkü burayı kaçırabilirler. Şimdi sen bana anlatıyormuş gibi anlattığın için burayı Evet. kaçırabilir insanlar. Şimdi arkadaşlar rakete kordajı çektik. Şu raketi alalım. Makineden şu anda çekildi kordaj çıktı. Kaç çekildi? 26 çekildi. 26 kilogram tansiyonla çekildi. Bu en fazla birkaç gün 26'da kalıyor. O da iyi bir telse. Yani bu naylonsa zaten anında esnemeye başlıyor değil mi? Hemen esniyor hemen, yani. hemen, Aynı gün anında. içinde esniyor. Bu arada- Hele sıcak bir araba bagajına falan duruyorsa tam Bir sepet oluyor. dipnot Sepet veriyorum. diyoruz biz ona. Hemen bir dipnot veriyorum. Referans yani hiçbir zaman dışa çektiğiniz tel yani buradan 25 kilo ile çektiğiniz tel iç gerginliği 25 kilo değildir. Değildir evet. Dinamik tansiyonlar, referans tansiyonu karıştırmamak lazım. Esas önemli olan bunun içindeki ağırlıktır. Şimdi ince tel ne yapıyor? Kalın tel ne oluyor? Şimdi kalın tel daha dayanıklı. Daha dayanıklı. Ana sebebi bu bir kere. Ana oynamak. sebebi bu. Kesinlikle bu. Evet. İnce telde his çok daha fazla. His çok daha fazla. Bazı araştırmalar gücün arttığını söylese de tam böyle kesin denemez. Evet. Ama dediğim gibi hissi çok daha fazla. Histen kastım topa vurduğunuzda aldığınız hassasiyet. Evet. Çok Topu daha hissetme fazla- hareketin üzerinde. Evet, aynen öyle. Ya bunu da ilk yani yeni şimdi hayatınızda ilk kez tenis hocasıyla ders yapma hissedemezsiniz. zaten. Hissedemezsiniz. Aynen Yani öyle. artık en az bir 5 yıllık, 7 yıllık, belki 10 yıllık bir tenisçi olacaksınız ki o teli hissetmeye başlayın artık. Evet. Bu arada tel seçimi olarak ve kilogram olarak şöyle bir tavsiye vermeden önce yine bu çok kişisel olmakla beraber Kilogram
kilogram hep soruluyor. Çok raketlerinizin üzerinde denenmiş, defalarca tavsiye edilen bir aralık vardır. O aralıkta kalın. Düşün, Babola'nın kendi tavsiye ediyor zaten. Diyor, Evet. bu rakete bunu çek diyor. Mesela 25-27 diyor mesela. 27 diyor. Size tavsiyem bunun düşük kısmına çekin. Yüksek kısmını değil. Evet. En düşüğünü çekmeye çalışın. Mesela örnek vereyim, ben şahsen 22 kilo ile oynuyorum. 22 kilo, hatta bazen 20'ye düştüğümde oluyor. Zemine göre, havanın nemine göre değişiyor ama yine o detaylara Evet, oraya girmeye girmeyeceğim. gerek yok şu anda. Dediğim gibi ne kadar bunu az kilo ile çekersek o kadar fazla güç üretiriz. Evet, Bu trambolin arada etkisi. Trambolin etkisi, ne kadar sert çekersek O kadar duvar etkisi. Duvar etkisi, yani kontrol artar. Evet. Peki telle ilgili, bağırsakla ilgili neden sen özellikle bağırsağı tercih ediyorum dedin? Ben bir daha bir üstünden geçeyim. Bağırsak pahalı bir kordaj, evet, ama hem hissi çok fazla, yani iyi bir oyuncu topu ve raketi çok fazla hissedebiliyor elinde. Evet. Topla çarpışmayı, her nanosaniyesini o çarpışma anını hissedebiliyor. 2, tansiyonunu en az o kaybediyor. Evet, elastikiyet, yani her telin bir elastikiyet zaman aralığı var. Bu arada konumuzun başında Orkun bahsetti. 1 yıl, 2 yıl çekilmeyen raketler, onlar tel özelliğini tamamen kaybediyor. Onlarla Yok öyle bir alışverişe şey. gidebilirsiniz. Evet. Alışveriş sepeti olarak. Bu arada değil mi? Yumurta içine benim malzeme tavsiyem falan, ekmek. ayda bir kere, yani ayda bir kere mutlaka telinizi değiştirin. Bu sizin sağlığınız için söylüyorum ben bunu Kol kesinlikle. sağlığı, dirsek sağlığı. Dirsek sağlığı için. Çünkü sosyal kulüplerde ben görüyorum, insanlar en az haftada 2-3 defa tenis oynuyorlar mutlaka. Oynuyorlar, evet. Tamam, ben işin ekstrem boyutunda çok hassas olduğum referans ben olmayayım hiçbir şekilde. Evet, bence de. Ama- Olma. ama- Olursan bizim için çok iyi olur. Evet. SPX.com.tr'nin Evet. yani bizim satışlarımız uçar. Evet. Sen olsan herkes. Ama Ama çok olma önemli. bence de. İnsanlara iyilik Ama yapalım. çok önemli, ayda bir mutlaka değiştirin. Tenisten aldığınız zevk de artacaktır. Çünkü gerçekten bu işe mesai harcıyor insanlar. İşinden, evinden, çocuğundan fedakar buraya gelip spor Evet. yapıyor ve spor yapıyor ama Doğru yapın diyorsun. Doğru yani. yapın. Doğru o ekipmanla. Hep söylediğimiz kaliteyi o. arttırın. Yani Aynen. oynadığınız tenisin kalitesinin artması bu malzemenin kullanımına bağlı. En azından ayda bir. Sürekli oynuyorsanız. Ayda bir mutlaka değiştirin çünkü telin özelliği gidiyor. Siz Doğru. farkında değilsiniz. Doğru. O zaman da raket gidiyor aslında. Raket gidiyor. Doğru. Evet. Kıvanç, çok uzattık mı videoyu? 12. Evet. Başka Erhan söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Kordajla ilgili oldukça fazla, 12 dakika olmuş zaten. Bayağı bir şey anlattık. Ben hemen hızlıca toparlıyorum. Kordaj inceldikçe hissiyat artıyor. Kordaj kalınlaştıkça, telimizin kalınlığı arttıkça dayanıklılık artıyor ama his azalıyor. Bağırsak kordaj tercih ediyorsanız, yani hibrit modeller var işte, yarı yarıya, Erhan'ın biraz önce anlattığı gibi. O tansiyonu çok uzun sürede kaybediyor. O yüzden tercih edilmesi gereken bir şey. Aslında baştan fazla para veriyorsunuz, Evet. ama karşılığını sonrasında aslında alıyorsunuz. Aynen öyle. Dayanıklı bir ürünü veya daha kaliteli bir ürün alıp yıllarca kullanmak gibi. Kordajınızı eğer sürekli kulüp oynayan, tenis oynayan bir insansanız, bundan keyif alıyorsanız ayda bir kordajı kesip yeni kordaj taktırıyorsunuz. Tansiyon olarak da raketlerin üzerine muhakkak belirtilir. O raket için ve o gövde için tavsiye edilen kordaj ağırlığı, tansiyonu Düşünü tercih. 25-27 ise siz genelde 25'i tercih ediyorsunuz. Siz özellikle bu konuda çok büyük bir otorite değilseniz. Genel haliyle bu değil mi? Evet, deneme yanılmadır kesinlikle. Oynadıkça ya ben biraz daha kontrol istiyorum, biraz daha sertleştirebilirsiniz. Kapalı kortlarda 1-2 kilo arttırabilirsiniz çünkü rüzgar yok. Evet. Bunlar basitçe tavsiyelerim olur. Peki. Başka videolarda görüşmek üzere.